Karakterimden bahsedeyim. Bence karakterimin adı önemli bir sinyal veriyor. Kılıç gibi. En azından ben öyle yorumluyorum. Kınında ki bu kını da onun kasabası gibi düşünebiliriz. Huzurlu, mutlu, güçlü ama kınından çıkınca da keskin, tehlikeli ve yeri geldiğinde de paramparça edebilen bir karakter. Ve tabii ki her kılıcın gönlünde de ona eşlik etmesini istediği bir el illaki yatıyordur diyelim. Olmaz mı? Tabii ki de oluyor. Biraz zaten bu hani biz oyuncular olarak zaten bu sorular üzerinden bir performans ortaya koyuyoruz. Ondan dolayı tabii ki de bu soruları her zaman soruyorum. Sormaya da devam edeceğim. En sevdiğim özelliği değerlerine ve özüne sahip çıkmadaki kararlılığı. Bir şey var. Bir şey. Ne bilmiyorum ama burada bir şey var. Ve o bir şeyi keşfetmek için de bu yola çıktım. Oyunculuk kariyerimi başlatan yönetmenimle tekrardan bir araya gelme imkanı bulduk. Hatta ben bizim işte biraz böyle bir aslında yarım kalmış aşk hikayesi, bakalım tamamlanacak mı, nereye varacak? Benim de Zeynep Hoca ile bir yarım kalmış hikayem vardı. Burada tamamlamak için tekrardan bir araya geldik. Ben tamamıyla kendimi ona bıraktım. O zaten çok bütün işe hakimdi ve özellikle de sadece onu dinlememi istedi. Ondan dolayı biraz proje başlamadan önce hem Aslan'la yaptığımız ikili çalışmalar hem benim Zeynep Hoca ile yaptığım birebir çalışmalarla bu projeye hazırlandım. Bundan daha da güzel bir zaten hazırlanma imkanı düşünemiyorum. Yani sonuç itibariyle karakteri çözümlemeye çalışırken, karakteri anlamaya çalışırken çevrenizde etkileşime girdiğiniz, tanıdığınız, izlediğiniz, gözlemlediğiniz her şeyden faydalanabiliyorsunuz. Ama bazen çok spesifik biri üzerine kurulabiliyor. Bazen o bir oyuncunun seçimi olabiliyor. Benim bu proje özelinde spesifik biri yok. Ama çok insan var, çok gözlem var beslendiğim. Zamanla bu biraz sahnesine göre değişebiliyor. Ama bazı sahneler bazı özel hazırlıkları gerektirebiliyor. Bazen bu müzik dinlemek oluyor, bazen yalnız kalmak oluyor. Ondan dolayı yani hani her zaman tekrarladığım rutinim yok. İşte hani zaten rutin hazırlığımız var. Manon da orada zaten. Makyajımız, saçımız, kostümümüz. Zaten o aslında böyle bir akoru bulmanızı sağlıyor. Ondan sonra da sahneye göre dediğim gibi eğer o sahnenin gerektirdiği, benim sahnenin gerektirdiği duyguya çok uzaksam kendimi oraya taşımak için tabii ki de artık ben de zamanla ihtiyacım olan şeyleri talep etmeyi öğrendim. Bunları talep edebiliyorum. Bunun adı dediğin gibi bazen müzik dinlemek oluyor, bazen yalnız kalmak oluyor, bazen dans etmek oluyor. Sonuç itibariyle hikaye belli tetikleyicileri ortaya koyduğunda ben de enstrümanımı tanıdıkça bu sana geçtiği gibi okuduğum hikayede o duygu bana da geçiyor. Ben de ona aracı oluyorum, onu aktarıyorum. Bunu da geçirebiliyorsam ne mutlu bana. Ama bu emin ol zor olmuyor. Zor oluyorsa zaten bir sıkıntı vardır, zorlama vardır. Bunun zaten yani kendiliğinden çıkması lazım. Çünkü o zaman samimi bir duygu yakalıyorsun ve ancak o geçiyor seyirciye. Stalklamak yok. Yani hayır şöyle tanışmıyordum ama ben Aslan'ı biliyordum. Aslan'ın ben işlerini de izledim. Yani hem oyuncu olarak hem bir takım katıldığı programlardan hani işinin dışında hani bir karakterini de tanıma fırsatım oldu. Yani sonuç itibariyle yaptığımız işin bu bir şey, ben yan etkisi diyorum da göz önünde olduğumuz için tabii ki de yani ben de Aslan'ı ekranlardan tanıyordum, biliyordum. Ama tabii ki de şimdi tanışıyoruz. O sadece çok yüzeysel oluyor. Sadece bir fikir sahibi olabiliyorsun. Ama şimdi Aslan'la bakalım bir yolculuğa çıktık. İnşallah da uzun bir yolculuk olur. Asıl şimdi burada tanışıyoruz tabii ki de. Ya benim bir önceki yani bu projeden bir önceki projede kullandığımız mekanda başlangıcı yaptım. Hani sanki böyle oradan kendimi İstanbul'dan yani tek bir tane zaten İstanbul çekimimiz vardı. O da o mekandaydı.
sanki hani oradaki kendimi alıp bu projeye Ayvalık'a taşımış gibi hissettim. Böyle ilginç bir tesadüf oldu. Bir projemizin vaadi, en azından bu benim hissettiğim. Ben biraz şey üzerinden gidiyorum. Bu Yeşilçam bizim klasiklerimizin bir duygusu vardır ya. Böyle onları ne kadar izlesek de denk geldiğimizde tekrar böyle o yolculuğa bir kapılmak isteriz. O yolculuğa kendimizi bırakırız hiç sıkılmadan. Ve ben bunun o Yeşilçam işlerinin duygusundan kaynaklandığına inanıyorum. Çünkü bu samimi bir duygudur. Zorlamaz, kanırtmaz. Böyle her duyguya dozunda dokunmayı bilir, becerir. Bence bizim işimizde bunu günümüzde her hafta yapmayı vaat ediyor. Bu büyük bir iddia ama inşallah altından kalkarız. Merhaba herkese. Bak ne var burada. Pardon, bakar mısınız? Hadi gidelim. Tanışmış mıydık? Kılıç beni yakalayamaz. Sevmiş miydim? Ela bir dursana. Sizi hiç sevişmiş miydik? Yüzünün Beni bırakmazsın değil mi? ne kadar da aşina. Baksana sen buradasın bile. Bak oradasın. Sizi tanıdığımda Ya her yer anı. Ben her şeyi mahvettim. Kılıç ben buraya gelmedim yıllardır. Mart oğlum uçacağım. Her yere gideceğim. Hadi sen de benimle uç.